Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Bosch marka kombimizin böyle bir hata veriyorsa, yanında L OPR yazıyorsa ve zaten burada barı da gösteriyor. Burada ne yapacağız? Şurada bar su açma düğmemiz var. Bunu sola doğru çevireceğiz ve su basacağız. Bu 1.5 ile 1.2 arasında olması lazım. Görüyor zaten, stop diyor. Kapatabilirsiniz diyor. Evet. Ben bu aralıkta kapatacağım. Ve OK'ye basacağım. Sonra bize böyle bir hata verirse, böyle 2 nokta üst üste böyle bir hata verirse, burada da ayarlara girmemiz lazım. Şuradan iki tanesini aynı anda basıyoruz. L1 geliyor. Buradan L4'e geliyoruz. OK diyeceğiz. Yine A1 OK diyeceğiz. Burası 1'deyse bunu 0'a getireceğiz. OK. Tekrar geri diyeceğiz. Ve A4'e geleceğiz. Burası 1'deyse bu şekilde kalacak. OK diyeceğiz ve geri diyeceğiz. Ve kombimizi bu iki düğmeyle resetliyoruz. Geri diyoruz. Ve en son burada şartelimizi kapatıp açıyoruz. Kombimiz kullanılabilir vaziyete geldi. Tamamen bundan ibaret. Gördüğünüz gibi o işaret de gitti. Bütün işlemler bunlar. Bunlar yaparsanız kombiniz düzelecektir. Su ısıtmıyor ya da kombi ısıtmıyor, derece gözüküyor ama kombi ısınmıyor diyorsanız bu işlemleri yapacaksınız. Bir de genel tanıtımına gelelim. Kombimiz Bosch'un kombisi. Öncelikle su ayarını yaparken buraya basıyorsunuz. Buradan herhangi hangi derece istiyorsanız, biz genelde 41'i kullanıyoruz. OK diyoruz ve geri tuşuna basıyoruz. Bu sıcak su ayarı. Burada doğalgaz ayarımız, yani peteklerin ayarı. 35 dereceye getirdim. OK dedim ve geri dedim. Bu şekilde ayarlarınızı yapmış oluyorsunuz. Bu ikisine bastığınızda petek ve su musluk kısmına bastığınızda ayarlar kısmına giriyor. L1, L0, L2, L3 ve L4 ayarları var. Bunları yaparsanız sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Burada iki düğmeyi aynı anda basarsanız alt ve üst resetlemiş oluyorsunuz kombinizi. Bu OK tuşu, bu geri tuşu. Yani her yaptığınız işlemden sonra OK'ye basmanız lazım kaydetmesi için. Ve kapatmak istiyorsanız da buraya basıyorsunuz. Su basarken bu kısımdan suyu açıyorsunuz. Suyunuzu basıyorsunuz. Eğer suyu fazla bastınız, 2'nin üzerine çıktı, 2,5 oldu. Bu da problem kombi için. Peki onda ne yapacağız? Onda da burada peteklerimiz var. Bu peteklerin şu kısmını bir düz tornavida yardımıyla hafif gevşetiyoruz ve gördüğünüz gibi şurada bir su çıkış yeri var. Bu su çıkış yerinden hem buraya hem buradan su çıkışını sağlıyorsunuz, hem de buradan yine şurada ok tuşuna basıyorsunuz. Bar kısmına geliyorsunuz. Bu bar kısmından düştüğünü görerek buradan su çıkışını sağlıyorsunuz. Buradan 1.5, 1.6, 1.7 bu seviyelere indikten sonra tekrar bu kısmı sıkıyoruz
ve buradan su akması duruyor. Aynı zamanda peteklerimizin ısınmıyorsa, yani altlar ısınıyor, üstler ısınmıyor, yani belli bir kısmı ısınıyor ya da hiç ısınmıyorsa, bunun içinde muhtemelen hava vardır. Yine bu hava işlemini, hava alma işleminde yine buradan yapacağız. Buradan açacağız. Buradan hava çıkacak. Su gelene kadar bu hava çıkışını sağlayacağız. Hava çıkışı bittikten sonra belli bir miktar su gelecek. Ve ondan sonra tekrar burayı kapatacağız. Bu şekilde de peteğimizin havasını almış olacağız. Ve tekrar kombiye geleceğiz. Eğer kombinin barı düşmüşse yine buradan, yani buradan hava aldığımızda %90 çok fazla düşüyor. Yine buraya geliyoruz. Buradan havasını, yani suyunu buradan sol tarafa çevirerek suyu basıyoruz. Ve yaklaşık 1.8, 1.5, 1.9 arasına geldiğinde musluğumuzu kapatacağız. Genel hatlarıyla kombimizin özelliği bunlar. Yani bunları bilmeniz yeterli. Bir de kış moduna nasıl alacağız? Yani buradaki şeyleri nasıl kapatacağız? Mesela doğalgaza bastık ve derecesini düşüyoruz. Düştü. OK tuşuna basmamız lazım. OK tuşuna basmazsak göstereyim. Şuradan buna bastık. Evet. Geri diyelim. Gördüğünüz gibi burada kalıyor. Yani biz işlemi yaptıktan sonra muhakkak OK tuşuna basıp kaydetmemiz lazım. Buna basıyorum. Düşeye getiriyorum. Evet, şu an kapandı. Kaçtan sonra kapanıyor? 30'dan sonra kapanıyor. OK tuşuna bastım ve artık peteklerimiz çalışmıyor. Peteklere su ısıtması sağlamayacak. Sadece musluk. Bu da yaz konumu. Özellikle yaz aylarına girerken bunu düzgün ayarlamamız lazım. Su sıcaklığımızda 41 derece. OK diyoruz ve geriye basıyoruz. Temel yapmamız gereken petekler de bunlar. Bunlara dikkat ederseniz sorunsuz bir şekilde kombi ayarlarınızı yapmış olursunuz. Barınız düştüğünde ne yapacağınızı, barınız yükseldiğinde neler yapacağınızı ve herhangi bir hata kodu verdiğinde burada L4'e gelip ve buradaki diğer ayarları göstermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Eğer faydalı olmuşsa yorumlar kısmından yazarsanız diğer kullanıcılar da bunlardan istifade eder. Bu videomuzda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.